Annesi onu tahta çıkardı. O, annesini öldürttü. Üvey kardeşini zehirletti. Hamile karısını tekmeledi. Kendi hocasını ölüme sürdü. Roma yanarken balkonda müzik çaldı. Peki ya gerçek? 2000 yıldır anlatılan bu hikayenin ne kadarı doğru, ne kadarı efsane? Bugün tarihin en tartışmalı imparatorunun perdesini aralıyoruz. Neron, milattan sonra 54 ile 68 yılları arasında Roma'yı yönetti. Tahta geçişi kendi zekasıyla değil, annesi Agrippina'nın siyasi oyunlarıyla oldu. Agrippina, İmparator Claudius ile evlenerek Neron'u evlatlık olarak saraya soktu. Claudius'un kendi öz oğlu Britannic varken Neron'u tahta geçirmenin tek yolu kocasını ortadan kaldırmaktı. Ve Agrippina bunu yaptı. Senatoyu da kandırarak oğlunu imparator ilan ettirdi. Neron iktidara gelir gelmez üvey kardeşi Britannic'i öldürttü. Ardından Neron annesini öldürmek için 3 kez zehir denedi. Agrippina ise bunu bilerek önceden zehirlere karşı vücudunu alıştırmıştı. Bunun üzerine Neron teknesini batırıp öldürmeye çalıştı. Annesi yüzme bildiği için kurtuldu. Sonunda suikastçılar odasına girince Agrippina karnına işaret ederek "Beni buradan vur, Neron'u doğuran yer burası" dedi ve oğlunun emriyle öldürüldü. İlk karısını sürgünde öldürttü. İkinci karısını da hamileyken tekmeleyerek öldürdü. Bu cinayet onu derin bir vicdan azabına sürükledi. Yetmedi, genç bir azatlı kölesi olan Sporus'u hadım ettirip onunla resmen nikah kıydırdı. Tarihçiler bu ilişkinin kölenin güzelliğiyle değil, Nero'nun bizzat ölümüne sebep olduğu eski karısı Poppaea'ya olan ürkütücü fiziksel benzerliğiyle açıklandığını yazar. Neron ona ölen karısının kıyafetlerini giydiriyor, hatta onun adıyla sesleniyordu. Antik tarihçi Suetonius, Roma halkının o dönem bu durumla dalga geçerek "Nero'nun babası Domitius keşke böyle bir eş seçseydi de dünya rahat etseydi" dediğini aktarır. Kulağına birinin hakkında birkaç söz fısıldandı mı öldürüveriyordu. Kendi hocası Seneca bile bu yüzden intihar etmek zorunda kaldı. Peki Neron'u gerçek anlamda tarihe geçiren ne? Acımasızlığı değil, Roma yangını. Milattan sonra 64 yılında çıkan bu yangın günlerce sürdü ve şehrin büyük bölümünü kül etti. Hatta bu meşhur yangın 2000'li yıllarda milyonlarca kişinin CD yapmak için kullandığı Nero Burning yazılımına bile isim oldu. İddiaya göre Neron yangın tutkusu olan bir psikopattı ve şehri bizzat yaktırdı. Tüm Roma yanarken sarayının en yüksek balkonundan keman çalarak seyretti. Ama bu hikayenin iki büyük sorunu var. Birincisi, yangın çıktığında Neron, Roma'nın tam 30 kilometre uzağındaki villasındaydı. Haberi alır almaz şehre döndü, söndürme çalışmalarına bizzat katıldı. Yangından etkilenen halkı önce kamuya ait binalara, sonra kendi bahçesine yerleştirdi. İkincisi, keman, Neron'dan tam 1500 yıl sonra 16. yüzyılda icat edildi. Balkonda keman çalan imparator imgesi tarihsel olarak imkansız ama gerçekte Roma yangınında balkonda lir çaldığı ve Truva'nın yıkılışı şarkısını söylediği tarihsel olarak öne sürülür. Bununla birlikte Nero'nun Roma'nın çürük gecekondu mahallelerini bilinçli olarak yaktırdığı da tarihçiler tarafından tartışılıyor. Bir tür zorla kentsel dönüşüm. Yangının iç yüzü hala kesin olarak bilinmiyor. Neron'u sadece bir katil olarak görmek de eksik kalır. Ekonomik kriz döneminde evsiz kalanlara barınak yaptırdı, buğday fiyatlarını düşürdü, taşradan gıda getirterek Roma'nın açlık yaşamasını önledi. Ama bunlar halkın gözünde yeterli değildi. Sarayında Altın Ev adı verilen dev yapıda rezalet düzeyinde ziyafetler ve partiler veriliyordu. Hatta sarayının ana yemek salonunun tavanı gökyüzünü taklit etmek için gece gündüz durmadan dönüyor. Diğer salonların fil dişi tavanlarından ise misafirlerin üstüne çiçek ve parfüm yağıyordu. Roma halkı bunlara dayanamadı ve isyan etti. İspanya'da komutan Galba isyan etti ve kendini imparator ilan ettirdi. Senato Neron'u vatan haini ilan etti. Köşeye sıkışan Neron intihar etmek istedi ancak cesareti yetmedi. Boğazını kesmesi için sekreteri Epaphroditus'tan yardım istedi. Tarihin en güçlü imparatorlarından biri sonunda başkasının eliyle 9 Haziran 68'de can verdi. Nero'nun ölümünün ardından halkın büyük çoğunluğu onun gerçekten ölmediğine inandı. Doğuya kaçtığına ve geri döneceğine dair inanç o kadar güçlüydü ki Neron kılığına giren en az 3 sahte imparator ortaya çıktı ve bu inanç 5. yüzyıla kadar sürdü. Roma'nın en nefret edilen imparatoru muydu yoksa tarihin en başarılı karalama kampanyasının kurbanı mı? Yorumlarda buluşalım.